Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yurt içinden, yurt dışından takipçilerime, ayrıca bugün aramıza ilk kez katılan değerli izleyici ve dinleyicilerime hoş geldiniz diyorum. Umarım hepiniz sağlıklı, huzurlu ve güzel enerjiler içindesiniz. Şimdi birlikte kahve fincanımızın bize sunduğu işaretlere, sembollere ve enerjilere doğru keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Bakalım fincanımız size hangi mesajları vermek istiyor, hangi gelişmeler kapıda ve hangi sürprizler bizi bekliyor. Bakalım. Fincanımızı bir açalım. Öncelikli olarak şöyle bir fincana göz atmak istiyorum. Neler var, neler yok. Evet. Evet, şimdi dip kısmıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi burada sıkıntılar bir kenara atılmış. Yaşanmış üzüntüler, yoran meseleler artık geride kalmış gibi duruyor. Ferahlık veren bir görüntü var dip kısmında. Hemen fincanın dibinde bir yarım ay belirmiş arkadaşlar. Yarım ay umut, yeni başlangıçlar, yavaş yavaş gerçekleşecek güzel gelişmeler diyoruz. Özellikle beklenen bir haberin ya da dileğin adım adım olgunlaşacağını gösteriyor. Şimdi burada sanki bir tepede bu yarım ay kısmının içinde, dipte, fincanın dibinde bir at ve atın üstünde bir kişi, ama bu at arka iki ayağının üzerinde dimdik durmuş, şahlanmış gibi arkadaşlar. Önüne aydınlığa çevirmiş önünü. Aydınlık yani. Bu görüntü güç, cesaret, zafer ve büyük bir atılımın sembolü. Şimdi önündeki beyaz aydınlığa doğru ilerliyor olması, ilerleyecek olması, yani şahlanmış oraya doğru. Önünüzde engelleri aşacağınız, kendinize güvenerek önemli bir adım atacağınız ve sonunda aydınlık günlere ulaşacağınız bir dönem var arkadaşlar. Şimdi burada fincanın ağız kısmına doğru geldiğimde buradan 1, 2 ve 3 tane yolumuz var. Hepsi açık arkadaşlar. Önünüzde açılacak 3 farklı fırsat bu. 3 ayrı gelişme ya da peş peşe yapılacak yolculukları işaret ediyor. Kısacası yollarınız açık görünüyor arkadaşlar. Bir de burada çok dikkatimi çeken, bakın şöyle göstereyim. Şimdi burada bakın E gibi, bakın burada sanki burada bir sel ya da sev yazıyor. Bir N harfi mevcut. Görüyor musunuz? Yani bu sanki burada adeta bir sev yazıyor aslında. Bir kişinin adının ya da soyadının baş harfleri olabilir. Falın verdiği mesaj olarak da sevgiyi, barışmayı ve gönül bağlarını simgeliyor da olabilir. Şimdi silik bir topluluk dedik. Bu toplulukta
insanlar bir araya gelmiş. Yani bu silik bir topluluk ama bu görüntü bana hem kalabalık hem bir ortama hem de ortaklaşa yapılacak bir görüşmeyi çağrıştırıyor. Şimdi bu görüşmeyi harflerle birlikte bağlantıladığımda ise sev ya da sel yazısını okunabilecek bir işaret olmuş. Yani bu falın dikkat çeken sembollerinden biri bence öne çıkmış. Bu harfler ve bu topluluk hangi güzel gelişmelerin habercisi olacak bakalım arkadaşlar. Şimdi burada bu harflerin hemen yan kısmında bakın burada bir sanki boynuzları görüyor musunuz? Bir geyik kafası bu. Ve adeta bakın bu yazıya bir lazer gibi bakın şuradan dipten bir sanki ışık tutuluyor gibi bir his aldım burada. Ya da bu harflerin tesadüf olmadığına dikkat edilmesi gereken önemli bir gelişmeyi anlatıyor. Çünkü buraya bir lazer tutulmuş ya da bir spot tutulmuş gibi. Buraya odaklanın diyor arkadaşlar fincan bize. Şimdi ve bunun hemen yanında bir geyik kafası. Boynuzları oldukça büyük. Fincanın orta kısmından başlıyor. Ağız kısmına kadar uzanıyor. Zarafetin, bereketin, güçlü sezgilerin ve kısmetin sembolüdür geyik. Büyük boynuzları kişinin gücünün, saygınlığının ve önünde açılacak önemli fırsatların büyüklüğünü temsil eder. Sabırlı davranan kişinin emeklerinin karşılığını alacağı, kısmetinin giderek büyüyeceği bir döneme işaret ediyor arkadaşlar bu. Güzel bir sembol yani. Şimdi geyik kafasının hemen altında sanki tünemiş bir horoz dikkatimi çekti şurada. Geyikle neredeyse hemen alt üstü duruyor. Müjdeli haberleri diyoruz. Müjdeli haberler, uyanışı, yeni bir başlangıcı horoz ve beklenen bir gelişmenin artık kendini göstermeye başlayacağını simgeler. Uzun süredir beklenen bir konunun yakında netlik kazanacağına işaret bu. Şimdi horozun hemen üstüne gelmek istiyorum. Burada bir böyle bir eski telefon ahizesi gibi. Şimdi böyle bir tabure andırdı bana. Bir tabure yani. Bir yere adım atma, yükseliş gibi. Böyle de bir U harfi arkadaşlar. Çok dikkat çekici bir şey bu. Bunu ahize olarak yorumlarsam beklenmedik bir telefon görüşmesi, uzaktan gelecek bir haber ya da önemli bir iletişim. Eğer diğer bir şekilde bakarsam bu durumda kişinin bir basamak yükselmesi tabure olarak dersek kendinize göre alın bu yorumları. Hedefine ulaşmak için önüne çıkılacak bir desteği veya önemli bir fırsatı simgeliyor olabilir. Yani sizi bir adım daha yukarı taşıyacak bir gelişme görünüyor burada. U dersek, U harfi dersek, bu harf isim, soy isim ya da yaşanacak olayla bağlantılı bir kişiyi, yer veya önemli bir detayın baş harfi olarak yorumlarım. Bu sembolü özellikle vurgulamış gibi görünüyor. Bu nedenle U harfi akılda tutulması gereken işaretlerden biri olarak da öne çıkmış olabilir. Şimdi bunu biz tabure, U harfi ya da bir ahize olarak değerlendirdik. Şimdi burada daha farklı bir şey var. Bakın U harfinin hemen yanında burada bende bir ünlem işareti dikkatimi çekti aşağı doğru. Fincanın ağız kısmına doğru. Dikkat burada diyor. Önemli bir gelişme var arkadaşlar. Fincan özellikle bu noktaya odaklanmamızı istiyor.
Şimdi şöyle yorumlayalım burayı biz. Şimdi Hünnem'in hemen yanında bir kişi silüeti var. Görüyor musunuz? Şimdi bu kişi bir yer, burası bir kara parçası. Sanki burada bir kalp var ve bu kalbe bu kişi sanki üzerine atlayacak gibi. Kollarını açmış. Kendini ileriye doğru bırakıyormuş gibi bir görüntü var. Kalbe doğru. Hiç tereddüt etmeden oraya doğru atlıyor arkadaşlar. Bu da cesaret gerektiren bir adımı, ani bir kararı ya da büyük bir girişimi simgeliyor. Şimdi tam orta kısmında bir kalp var dedik. Bu kalbe doğru yöneliyor. Kalbine ulaşmak istediği bir insana ya da duygusal olarak çok önem verdiği bir konuya doğru ilerliyor gibi. Eğer gönül işi bekleyenler bu sembol güçlü bir buluşmayı, duyguların açığa çıkmasını ve sevgiyle ilgili önemli bir gelişmeyi işaret ediyor. Şimdi ünlem işareti bu olayın sıradan değil, dikkat çekilecek kadar önemli bir gelişme olacağını anlatıyor arkadaşlar bana. Bakın şuradaki ünlem. Görüyor musunuz? Şimdi burası tek tek değil, aslında bir bütün olarak yorumlanmak lazım. Çünkü burada bir kişi daha görüyorum ben. Yani tek başına değil bu. Kalbe doğru yönelen aslında iki kişi var. Bir tanesi sanki kendini cesurca ileriye bırakmış. Neredeyse tepenin üzerine çıkmış durumda. Ancak kalbe koşarak üzerine hiç tereddüt etmeden duygularının peşinden gidiyor. Şimdi karşı tarafta ise arkadaşlar, burada bakın bir başka bir kişi var. Adeta bir maraton koşucusu gibi. Bacaklarını iki yana açmış. Önündeki tümseyi ya da önemli bir koşu bu. Engeli aşmaya çalışıyor. O da aynı hedefe, aynı kalbe doğru ilerliyor. Bakın bacakları görüyor musunuz? Biri önde, biri arkada. Yani şu tepeyi aştıktan sonra bu kalbe ulaşabilecek o da. Bu görüntü bana iki kişinin aynı duyguda buluşmaya çalıştığını anlatıyor. Yani aralarında küçük engeller, mesafeler ya da aşılması gereken bazı durumlar olsa da ikisi de aynı noktaya yönelmiş arkadaşlar. Yani burada tek taraflı bir çaba değil, karşılıklı istek ve ortak bir hedef enerjisi var. Çok dikkat çekici bir sembol olmuş burada. Sanki kalbe giden yolda arkadaşlar mücadele ediliyor gibi. Bu mesajı alıyorum ben burada. Ya da yakın zamanda duygusal bir buluşma, önemli bir konuşma ya da iki insanın yollarının yeniden kesişmesi anlamına gelebilir burası. Çünkü bakın koşan bir kişi. Burada da resmen kalbin üzerine atlıyor. Bu bir kalbi paylaşamayan iki kişi de olabilir arkadaşlar. Yani iki kişi arasında kalmış da olabilirsiniz. Ama çok beyaz, aydınlık. Onun için iki kişi arasında kalma ihtimali zor. İki kavuşamayan insan bu bence. Evet, fincanınızı arkadaşlar. Evet. Tabağımıza gelelim. Fincanımıza baktık.
Bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. Şimdi ben burada ilk dikkatimi çeken şeyi söylemek istiyorum size. Arkadaşlar şimdi burada sanki bir yuva, bakın burada bir yuva ve burada iki tane yavru kuş, biri daha palazlanmış, biri daha küçük. Bakın ağızlarını açmışlar yukarıya doğru, ağızlarını açmışlar, bir şey bekliyorlar, yani bir yemek, bir gıda bekliyor bu iki kişi. Yuvanın içinde bu iki yavru, öncelikle yavru kuşlar falda aileyi, bereketi, korunmayı, umutla beklenen güzel gelişmeleri simgeliyor. Şimdi ağızlarının açık olması ise bekleyiş, çok uzun sürmeyeceğini, ihtiyaç duyulan desteğin, kısmetin ya da sevindirici haberin yakında geleceğini gösteriyor. Şimdi bu özellikle hane ile ilgili güzel gelişmeleri işaret etmiş burada. Aile içinde sevindirici haber alınabilir. Beklenen bir destek gelebilir ya da maddi ve manevi anlamda yuvaya bereket girebilir. Fincan bu yuvanın tabak bu yuvanın boş kalmayacağını, emeklerin, sabrın ve bekleyişin karşılığının alınacağını söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada yine bakın şöyle gelmek istiyorum. Burada yine sanki böyle bir balinayı andıran bir kısmet bu canlarım. Yani öyle sıradan bir kısmet değil bu. İnsanın içini kıpır kıpır eden, heyecanlandıran, beklenmedik şekilde karşısına çıkacak güçlü bir fırsat bu. Bu ister gönül işi olsun, ister iş veya paradan kısmeti olsun, para kısmeti olsun, etkisi oldukça büyük. Fincan bu kısmetin kişinin hayatında önemli bir değişime vesile olacağını söylüyor. Şimdi sabırla bekleyenler bu güzel, bu bir kapının açılacağı, yüzleri güldürecek bir gelişmenin çok da uzak olmadığını arkadaşlar çağrıştırdı bana. Şimdi buraya gelmek istiyorum. Burada sanki bir figür, yani bu biraz böyle dudak kısmı öne doğru olan bir bayan figürünü çağrıştırdı bana ve elinde bir şey içiyor ama haneye arkası dönük ve vücudu çok küçük çıkmış arkadaşlar. Şimdi burada başının daha büyük, vücudunun daha küçük olması, düşüncelerinin çok yoğun olduğu, sürekli bir şeyleri kafasında tartan bir kişiyi çağrıştırdı bana. Dikkat ettiğimde dudakları öne doğru dedim. Uzun zaman sanki elindeki bir bardağı, pipetli bir şeyler içiyor bu kadın ya. O öyle bir his verdi bana. Kişinin biraz dinlenmeye, kendine vakit ayırmaya ya da bekleyiş içinde sakin kalmaya çalıştığını düşünüyorum ben burada bu figürün. Çünkü duygularını hemen dışa vuramayan ama zihni oldukça hareketli, çünkü böyle bir kadını temsil etti. Yakın zamanda bu kişinin beklediği bir haberin gelmesi ya da içini rahatlatacak bir gelişmenin yaşanması mümkün görünüyor. Çünkü burada kafası çok dolu çıkmış. Kafa büyük olduğu için kafa dolu, yani bir şekilde bu doluluktan arınması gerekiyor. Ama bunu kadının hemen arkasında bakın, burada inmeye hazırlanan, kanatlarını açmış, inmeye hazırlanan bir kuş figürü var. Ve bu kadının hemen arkasına iniş yapmaya hazırlanıyor bu kuş arkadaşlar. Şimdi bu da müjdeli haberleri,
sevindirici mesajları, beklenmedik gelişmelerin habercisi. Şimdi kuşun özellikle bu kadının arkasına doğru iniyor olması bu kişinin çok yakın zamanda alacağı bir haberin ya da yaşayacağı güzel bir gelişmenin artık kapısına kadar geldiğini gösteriyor. Şimdi telefon görüşmesi olur, mesaj olur, davet ya da uzun zamandır beklenen bir buluşma olabilir arkadaşlar. Kuş adeta kanatlarıyla güzel bir enerji taşıyarak geliyor. Bu nedenle sıkıntılardan çok sevince ve umut dolu bir döneme işaret etti bende arkadaşlar. Bakın hemen şurada bir kadın figürü, yine bakın etekleri var. Bu kadın bir yerde ama elinde sanki bir sopa var. Yani bu kadın dengede durmaya çalışan bir kadın arkadaşlar. Şimdi bu dengeye durmaya çalışan kadın şurada bakın. Bir tepede bu kadın. Hayatında önemli bir süreçten geçen, sabırla ve kararlılıkla ayakta kalmaya çalışan bir kadını anlatıyor burası. Çünkü elinde bir sopa var. Güç, destek ve dayanan simgesi bu. Yani ne kadar zorlu bir dönemden geçiyor olsa da pes etmeyen, dengesini kaybetmeden yoluna devam eden bir enerji bu arkadaşlar. Dengede kalmaya çalışıyor. Şimdi bir tepenin üzerinde durması emek verilerek çıkılmış bir noktayı temsil ediyor. Biraz daha sabır gösterildiğinde bu kişinin bulunduğu konumdan çok daha aydınlık ve huzurlu bir döneme geçeceğini söyleyebiliriz. Bu figürle birlikte güçlü durmanın ve vazgeçmemenin sonunda güzel gelişmelerin gelebileceğini işaret ediyor arkadaşlar. Kesinlikle bu yönde bu. Şimdi burada bir ok var. Büyük bir ok bu. Ve bu oku tutmaya çalışan iki kişi mevcut arkadaşlar. Ok yönüyle sağ tarafı gösteren bir ok bu. Ve bunu iki kişi tutuyor canlarım. Yani iki kişi bu konuya hakim gibi duruyor. Şimdi bu aynı zamanda iki kişinin ortak bir hedefe yönelmeyi, aynı amaç için verilen mücadeleyi ve birlikte hareket etme isteğini anlattı bana. Şimdi ok kararlılığı, hedefe odaklanmayı ve doğru yöne ilerlemeyi temsil ediyor. Şimdi bu iki kişinin aynı oku tutuyor olması ise önemli bir konuda birlikte karar alınacağını, ortak bir adım atılacağını ya da iki kişinin aynı hedef doğrultusunda buluşacağını gösteriyor. Aynı zamanda beklenen bir sonucun yaklaştığını da anlatıyor. Sabırla emek verilen bir konu artık yönünü buluyor arkadaşlar. Fincan ve tabak hareketlerinde engellerin daha kolay aşılacağını ve hedefe ulaşılacağını mümkün olacağını söylüyor. Buradaki ok bize. Yine küçük bir kalabalık bakın tabağımızda da çıktı arkadaşlar. Bu çok net değil ama silik bir kalabalık. Aynı zamanda gözler var bakın şurada. Bakın 3 rakamı burada da var arkadaşlar. 3. Böyle yaparsak bu bir gibi duruyor. Evet. Dolu bir çay bardağı var burada. Dolu bir çay bardağı. Artı şurada bir cenin görüyorum arkadaşlar. Bu bir cenin. Ama fincanın yani fincanı diyorum, tabağın uç kısmında. Bu dolu çay ve
Cenin tabağımızın uç kısmında çıkmış arkadaşlar. Cenin normalde falda başlangıçları, henüz filizlenme aşamasındaki güzel gelişmeleri ve zamanla büyüyüp olgunlaşacak kısmetleri simgeler. Yani şu an görünmeyen, aynı zamanda zamanı geldiğinde hayatınıza güçlü bir şekilde etki edecek bir başlangıcın habercisi. Bu enerji var burada. Hemen yanında görünen dolu çay bardağı ise bereketi, misafirliği, samimi sohbetleri ve gönül rahatlatacak güzel haberleri simgeliyor. Yani şimdi burada bu bardağın dolu oluyor olması kısmetin eksilmeden geleceğini, haneye bolluk ve huzur enerjisinin geleceğini gösteriyor. Şimdi bu iki sembolün bir araya getirdiğimde sabırla beklenen bir konunun hayırlı bir şekilde gelişeceğini, beraberinde bir bereket, sevinç ve güzel paylaşımlar getireceğini işaret ediyor arkadaşlar. Çok güzel çıkmış. Evet, fincanımın ve tabağımın yani falımın sonuna geldim. Yani bu falın bize göstermiş olduğu sembollerin yorumunu buradan tamamlıyorum arkadaşlar. Umarım falımızda gönlünüze dokunan, size umut veren ve yolunuza ışık tutacak mesajlar bulmuşsunuzdur. Şimdi unutmayın, fal yorumları enerji üzerinedir. En güzelini yaşayacak olan yine sizsiniz. Güzel düşünün, güzel niyet edin ve hayatınıza güzel enerjileri davet edin. Arkadaşlar, yurt içinden yurt dışından beni izleyen tüm kıymetli takipçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz yorumlarımı, kanalı takip etmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece paylaştığım yeni fal yorumlarından anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki fal yorumumda yeniden buluşmak dileğiyle hepinize sağlık, huzur, bereket, bol kısmet diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle ve ışıkla kalın arkadaşlar.